Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Arjantin'le ilgili son gelişmeler hakkında böyle hem yürüyerek, etrafı çekerek bilgiler vermek istiyorum. Bazı gösteriler falan olmaya başladı. Arjantin'de protestolar, e, gösteriler, tepkiler artmaya başladı. Hem bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hem de size göstermek istiyorum bunu. Ama videoya geçmeden önce beğenirseniz, abone olursanız bizim için de iyi olur. Abone olmanız ya da beğenmeniz önemli dostlar. Şimdi e, son birkaç aydır Arjantin'de protestolar olmaya başladı. Yer yerde olmaya devam ediyor bu protestolar. Neden oluyor bu protestolar? Onu anlatmaya çalışacağım. İnsanların birçoğu çok tepkili, birçoğu kendi halinde. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Arjantin'de de orta kesim diye bir şey kalmamış. Yani hep böyle ya zengin var veyahut da fakir var. Orta sınıf yok. Oransal olarak şöyle söyleyeyim. %60 zenginse %40 da fakir. Orta sınıf diye bir şey yok. Zenginler hayatını yaşamaya devam ediyor. Mesela biz sokaklarda, kafelerde falan böyle dikkat ediyorum. Bakıyorum. Kafede oturanların veyahut da yemek yiyenlerin çoğunun durumu iyi. Tiplerinden belli, giyimlerinden, kuşamlarından belli. Ama fakir her yerde fakir. Zengin her yerde zengin. Zengin hayatını yaşarken fakirler de ya da daha iyi şartlar isteyenler de protesto yapıyor, eylem yapıyor. Bunlara işte Arjantin'de veyahut da başka ülkelerde olduğu gibi ne solcular diyorlar, işte solcular böyle yapıyor falan filan. Ya bunlar solcular dedikleri de sürekli zaten eee, iyi şartlar isteyen, daha iyi olmasını, ülkesinin daha iyi olmasını isteyen insanlar yani. Bunlar da bir nevi daha iyi şartlarda yaşamak için haklarını istiyorlar. Böyle protesto falan yapıyorlar. Bu protestonun ana kaynağı da sebebi de işçi sınıfıyla alakalı. Genelde zaten onlar protesto ediyor. Bunlar hakkını arıyor falan. Milli yeni kanunlar çıkartıyor, yeni yasalar çıkartıyor. Çok şey değiştiriyor adam. Bir gün yatıyor, ertesi gün yeni bir kanun çıkartıyor. Bu kanunların birçoğu da zaten maddi imkanı iyi olmayan insanları zedeliyor. Onlara fayda sağlamıyor, zarar oluyor. Çünkü enflasyon sabit, şu ara artmıyor belki ama düşmüyor da, aynı oranda kaldı %3'lerde falan aylık enflasyon. Ama buna rağmen insanların alım gücü eskisi gibi değil bence. Birçok kişi de bundan dert yanıyor zaten. İnsanlar dışarıda yemeği içmeyi kesti. Yani bakıyorsun, az önce söyledim ama bu kafelerde veya restoranlarda takılanlar birçoğu da zengin olduğu halde emekli maaşı alıyor mesela. Bunlar bana göre zaten zenginsin, emekli maaşı alıyor, gidiyor onu kafede, yemekte, şurada burada yiyor zaten. Ama işte ne bileyim, imkanı olmayanlar, emekli maaşı alanların birçoğu da ay sonunu zor getiriyor, yetmiyor. Onlar zaten protesto ediyor. Daha iyi şartlar istiyorlar. Vallahi bilmiyorum ama nasıl olacak, nereye gidecek böyle? Bu insanlar düzeltebilecek mi, böyle olacak mı? Onu da bilmiyorum. Vallahi ne söyleyeceğimi de çok iyi bilmiyorum. Çok daha net anlatmak istiyorum ama işte bazı sebeplerden dolayı anlatamıyoruz biz de. Yani Arjantinlilerin bazıları bu durumu savunuyor. Bazıları savunmuyor. Bazıları işte hükümeti destekliyor. Birçoğu desteklemiyor. Yani aynı tas aynı hamam gidiyor düzen. Biz Arjantin'e ilk geldiğimiz yıllarda hatırlıyorum da böyle protestolar falan olduğunda, sokaklarda, ara sokaklarda bile protestolar olduğunda, bırakın ana caddeyi falan,
Ara sokaklardaki protestolarda bile polisler böyle halkın yanına diziliyordu. Böyle ip gibi diziliyordu. Etrafına diziliyordu. Vatandaşları protesto eden, protestoya katılan insanları koruyordu. İşte ne bileyim herhangi bir taşkınlık falan olursa diye polisler protesto eden insanları koruyordu. Onların yanında duruyordu. Şimdi düzen tamamen değişti yani. Bizim yeni başkan yeni polisler alıyor. Teşkilata değişik polis kadroları kurmuş. Mesela ben eskiden görmedim. Türkiye'de olduğu gibi burada da şimdi tomalar var. Hani Türkiye'de de protestolar olduğunda su sıkan tomalar vardı ya. Suyla dağıtıyor böyle su sıkarak. Şimdi bizim başkan da almış bunlardan. Şimdi bu protestoya katılanlara su sıkıyorlar. Polisler mesela hiç acımıyor. Vuruyor copu vallahi. Taşkınlık yapanları falan böyle. Polisler iyi yani şey yapıyor. Copla vuruyor yani hiç acımıyor öyle. Dediğim gibi bu protestoların en büyük nedeni işçi haklarıyla ilgili. Çalışma süreleri çok uzadı yeni yasayla birlikte. Şimdi mesela geçen şöyle bir şey oldu. Bir tane iş yeri Arjantin'de yani çok büyük bir iş yeri falan da değil böyle. 30 tane falan tam sayıyı hatırlamıyorum. İşçi almak için başvuru yapıyor. İlan veriyor yani. Yağmurlu da bir hava böyle. Adam bunu videoya çekmiş böyle. CV'lerini almış insanların, iş başvurusu yapanların. 30-40 tane işçi alacak. Mesela örnek veriyorum. 50 bin kişi başvurmuş neredeyse. Sıraya geçmiş. Çoğu da genç böyle. İşe girmek için adama işte iş yerine CV vermişler. Yani işsizlik de arttı. Bununla ilgili bir tane video yapmıştım. Arjantin'de kiralık iş yerleri çoğaldı falan diye. Birçok caddede böyle kiralık dükkanlar var. Biz ilk geldiğimiz yıllarda böyle caddelerde kiralık dükkanlar göremiyorduk. Yoktu yani. Şimdi birçok yerde kiralık dükkan var. Hatta ara mahallelerde kiralık evler yoktu. Hiç daha doğrusu biz görmemiştik veya satılık ilanları görmemiştik. Şimdi bulunduğumuz mühitte bile mesela burası çok elit bir mühit olduğu halde çok satılık daireler ve kiralık evlerin sayısı çoğaldı yani. Bugün böyle bir video yaptım. Eğer Arjantinliler de bu videoyu izlerse onların da yorum ve görüşlerini merak ediyorum. Belki benim bilmediğim birçok şey var. Onlar da yazarsa biz de bu vesileyle de öğrenmiş oluruz. Dediğim gibi beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Güzel insanlar. Görüşmek üzere.